8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz saç ekimiyle ilgili olarak Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Nedim Hoş Hocam. bulduk, Nasılsınız? teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Saç ekimi deyince özellikle ben kendim için söyleyeyim. Benim aklıma Nedim Ardıç yazıldı hocam gerçekten. Teşekkür ederim. Anlattıklarınız, söylemleriniz hepsi çok gerçekten doğru ve gerçekten bu işi hekimin yapması gerektiğini bize en ince ayrıntısına kadar anlatıyorsunuz. Bugün de yine aynı şekilde saç ekimi yaptıracak hastanın belirtileri, beklentisi ne olmalıdır? Bununla ilgili birazcık sizden alalım. Aslında en büyük yaşadığımız sorun bu değil mi Fatih Bey? Evet. Hastanın beklentisi. Aynen öyle. Çünkü Her biz şeyde aslında beklentiyi çok yükseltmemek lazım. biz insanlar bir şeyin eksik hissettiğimizde beklentimiz genelde abartılı olur. Örneğin saç olmayan bir insan çok rasyonel akıllı değilse genellikle ben şurama kadar saç istiyorum der. Yani böyle abartılı bir şey ister. Çünkü saç ekimi de bir şeyi gereğinden fazla yapmak da zararlı. Sonuçta saç ekimi dediğimiz şey bizim gördüğümüz, gözlerimizin algıladığı bir şey. Birisine baktığınızda eğer ki saçını seyrek görüyorsanız aslında gözünüzün algıladığı bir şeyi söylüyorsunuz. Yani saç sıklığı ya da saç seyrekliği ya da kellik aslında bir gözün algılaması. 1 santimetrekarelik bir alanda 40-45 tane saç kalana kadar bizim gözümüz tabii bu saç telik kalınlığına, saç rengine, cilt rengine, ırka bağlı olarak değişmekle birlikte ben bunu genel Türk toplumu için siyah saçlı, kalın telli insanlar için söylüyorum. 40-45 saç teli kalana kadar bizim gözümüz saçı normal görür. Onun altına geldi mi bizim gözümüz onu artık seyrek görmeye başlar. O yüzden 45-50 taneden fazla koymaya gerek yok. Yani 60 tane, 70 tane de, 80 tane de koyabilirsiniz ama sonuçta 1 santimetrekarelik bir alana 80 tane gref koyduğunuzu düşünün sevgili hocam. 80 tane travma yapmışsınız. Evet. Doku onu kaldırmıyor. Nekroz gelişebiliyor. Bir de aldığınız dönör sahi de berbat ediyor. Evet, evet. Yani bir bütünlük olmalı. Yaptığınız saçta birisi baktığında saç ekimi olduğunu anlamamalı ve ana saçlarınız arasında bir bütünlük sağlamalı. Evet. Bir referansımız var. Şu frontal, şu temporal alandaki saç sıklığıyla hemen hemen aynısı yapmaya çalışıyoruz ve saç çizgisini de yüz estetiğine uygun olacak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Yani hastanın genelde beklentisi rasyonel olur. Beklentisini yapmamak lazım. Hastayla konuşup eğer hastayla ortak bir müşterikte buluşmuşsanız yapmak lazım. Yoksa sırf hastayı istiyor diye bir şey yaparsanız yanlış. Tabii. Çünkü sağlıkta özellikle saç ekiminde beklentiyi yapmaya çalışırken hastaya zarar verebilirsiniz. Çünkü hasta sadece kendini biliyor ve eksik bir şeyin tamamlamak istiyor. O yüzden beklenti çok fazla olacak. O beklenti aslında yapılan operasyonda zarar verecek. O yüzden hastayla konuşup bunu ortak bir şeye getirip ondan sonra yapmak Konsensusa bağlamak gerekiyor. Hocam peki saç ekimi teknikleri nelerdir? Biraz tekniklerden bahsedebilir miyiz? Biraz detaya girelim yani. Anladım tabii ki hocam. Aslında saç ekimi tekniği 2 tane. Hani piyasada çok şey anlatılıyor. Evet. Yok efendim makro seans, mikro, garip şeyler var. Aslında 2 tane teknik var. Bir tanesi FUT dediğimiz cerrahi metot. Bir tanesi de FUE dediğimiz cerrahi olmayan metot diye anlatılan. Aslında ikisi de cerrahi çünkü cerrahi sonuçta bir kesme, biçme var, sonuçta bir çıkartma var, mutlak cerrahi ama birisi diyelim ki dikişi olan cerrahi, biri de dikişi olmayan cerrahi. FUT dediğimiz açalım evet hocam. Dezavantajlarını, avantajlarını tabii ki, açalım. Tabii ki. FUT dediğimiz operasyon 2005 yılına kadar çok yoğun yaptığımız ama 2005 yılından sonra çok az yaptığımız, hatta yılda 5-6 tane civarında ben sadece FUT yapıyorum. Bunu da özellikle daha önce FUT yaptırmış bir hastaysa, bir de o el melekimi de kaybetmek istemiyorum. Evet. Hem daha önce yapmışız, büyük bir skar dokusu var, hem skarı azaltıyoruz. Hasta ileri yaştadır. Sonuçta saçların hacmini azaltıyoruz. Hacim azaltımız için hafif bir yüz gelmesi oluyor. Evet. Böyle bir takım avantajlardan dolayı FUT yapıyoruz ama günümüzde FUT isteyen hasta pek yok. Buna biz folikül ünite transferi keserek bir deriyi yaklaşık 20 santim boyunda 1,5 santim enli bir deriye çıkartıyoruz. Onu parçaladıktan sonra onu mikrogreftlere ayıklıyoruz. Aynı normal FUE'de yaptığımız gibi kanallarımızı açıyoruz ve onları yerleştiriyoruz. En büyük dezavantajımız FUT'ta hacim azaltıyoruz. Saçların hacmini azalttık. Hacim azalttıktan sonra hacim ilave etmeye çalışıyoruz. O zaman da 1 santimetre koyabileceğimiz saç miktarı FUE kadar olmuyor. Azalıyor. Yani FUE'de 80 tane dahi koyabilirsiniz çünkü hacim azaltmıyorsunuz. Buradaki hacmi alıp başka bir yere koyuyor ama öteki tarafta hacim azalttığımız için dokunun bir direnci var. Santimetre karede 20-25'ten fazla gref koyamıyorsunuz. O zaman da seyrek gözüküyor. Artı ikinci dezavantajı, bunu zaman içinde gördük. Kanalları açıyorsunuz,
Tabii hacim azaltıp açıyorsunuz. Belli bir açı veriyorsunuz açarken ve yerleştiriyorsunuz. Aslında onlarkini 45 derecelik ya da 50 derecelik açıyla ekmişsiniz. Ama bakıyorsunuz ki saç açtıktan sonra dik çıkmaya başlıyor. Çünkü garip bir şey. Siz hacim azalttığınızda belli bir zaman sonra bütün saç deri buna adapte oluyor. Adapte olduğunda düşünün ki geriye doğru gidiyor. Saçları kaldırmaya başlıyor ve çim adam benzeri görüntü ortaya çıkıyor. Yani futta aslında ne kadar iyi cerrah olursanız olun bazen bilmeden hata da yapabiliyoruz. Kişiye özel yapmak Tabii, demek kişiye lazım özel. hocam. Ama futu çok yoğun yapmıyoruz. Yani 65 yaş üstü olacak. Hastanın bununla ilgili talebi olacak. Saçlar hiç kesilmesini istemeyecek. Artı yüzünde hafif bir sarkma olacak, bir dokuda bir fazlalık olacak. O tip durumlarda tercih ediyoruz. Genelde fuyu operasyonu tercih ediyoruz. Peki fue'nin dezavantajı ve avantajını alalım o zaman. Fuye'nin en büyük avantajı dikiş izi olmaması. İkinci büyük avantajı istediğin şekilde açı verebiliyorsun, istediğin şekilde yerleştirebiliyorsun saçları. Çok daha doğal görünüm oluyor. Daha doğal görünüm oluyor. Bir de bunun yanında futta esas olan şey, yani biz hekimle fut yapmayı daha çok severiz. Çünkü daha az zahmetlidir. Ve hekimin yaptığı iş azdır aslında. Evet. Ama fuye'de öyle değil. Fuye'de her şeyi hekim yapıyorsun. Daha zahmetlidir, daha uzundur. Ve bunun yanında yaptığın iş, çıkarttığın grefler eğer çok deneyimliysen, eğer ellerin iyiyse, eğer ki kas hafızan çok iyiyse, el kas hafızan çok iyiyse çok ince uçta çıkartabiliyorsun grefleri. Yani fuye dediğimiz şey aslında herkes aynı şeymiş gibi algılıyor ama aslında aynı şey değil. Sonuçta mesela ben isimlendirirken, ben kendimi böyle isimledim. 0.5'ten başlıyorum, 1.5'e kadar onu isimlendiriyorum. Çünkü ilk başladığım yıllarda, 2003 yılında ilk fuye yaptığımız yıllarda 1.4 ile 1.3'e çıkartıyorduk sevgili hocam. Orada puan küçük izler yapıyordu orada. Küçük izler yapıyorduk, skar yapıyorduk. Ama artık günümüzde çok ince telleri de 0.6, 0.5 ile çıkartıyoruz. Orta düzey kalınlıkta 0.7 ile kaldı. En kalın saçı bile artık 0.8 milimetrelik uçta çıkartıyoruz. Yani söktüğümüz alanda kesinlikle bir iz yapmıyoruz. Artı seçerken, saçları alırken en büyük avantajından birisi de budur. İnce telleri seçiyoruz fuyede. Yani gidip de bir üniteyi seçerken üçlü dörtlü üniteyi ben seçmiyorum prensip olarak. İnce tel varsa öncelikle onu çıkarması birincisi daha kolaydır. Bir de onun dökülme ihtimali vardır. Yani aslında o dönör sahada var olan, dökülme olan ihtimali daha yüksek olan saçları da söküp alabiliyorsun. Öyle bir avantajı da var. Özellikle böyle 25 yaş, 26 yaş civarındaki insanlarda bu çok anlamlı sevgili hocam. Evet. O nedenle fuye her zaman için bence daha mantıklı. Ama fuye de böyle insanların anlatımları var. Piyasada, ben internette de her tarafta görüyoruz. Yok safir fuye, yok memle fuye. Çok garip isimlendirmeler var. Aslında bunlar hepsi ben farklı yapıyorum. Ben özel yapıyorum gibi maksatla yapılan isimlendirmeler. Evet, reklam ismi hocam. Temelde fuyenin bence isimlendirmesi yapılacaksa aynı fuye 5, 0.5, 0.6, 0.7 böyle kullandığımız o punch'lara göre bence isimlendirmeli. Çünkü bu işin herkesin yaptığı aynı şey değil. Birisi 1.5'e çıkarttığında çim adam görüntüsü olur. Veyahut da ense kocaman skat punch izleri olur. Birisi 1 milimetre yaparsa evet belki izleri biraz daha az olacak ama o doğal görüntüyü gene yakalayamayacaksın. O punch çapı inceldikçe, mikro cerrahi yapıldıkça inanılmaz daha güzel görüntü ortaya çıkacak. Yani bence danışanlar sorarken ilk sormaları gereken soru aslında kaç milimetrelik bir punch'la saç alınıyorsunuz. Evet. Artı bunu neyle? Elle manuel mi çıkarıyorsunuz? Evet. Bunu mikromotorla mı çıkarıyorsunuz? Mikromotorlar da çok farklı. Bunu siz hangisiyle çıkartıyorsunuz? Hangi devirde çıkartıyorsunuz? Çünkü o kadar garip bir şey ki bunlar mikromotorla örneğin grefleri çıkarttığımızda yüksek devirde kullandığında bunu insan hiç farkında değil, o ısınıyor. Evet. Isına dokuyu yakıyor. Aslında o grefti hiç nakletmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü onu yakıyorsunuz, çıkartırken yakıyorsunuz. O yüzden hani şu teknik iyidir, bu teknik iyidir diye bir şey yok bence. İyi olan hekimdir aslında. Kesinlikle. Bu işi yapandır. Futu iyi yapan da çok iyi yapabilir. Fuyeyi iyi yapan da çok iyi yapabilir. Önemli olan danışanların bu konuda bu işi bilen, ehil, doğru bir eli seçmeleri. Hocam bu kadar tecrübeye sahipsiniz. Peki bu elle alınan DHI tekniği deniyor biliyorsunuz. Evet. O teknik mi yoksa Ekim konusunda mı? Hayır, alım konusunda. Hocam alım konusunda şimdi kişiye göre değişiyor sevgili hocam. Yani diyelim ki çok ince telli birisi, ince telli birisini ben manuel almayı tercih ediyorum. Çünkü
Ama eğer kalın telli biri ise manuel almak biraz daha zor oluyor. Yani bu kişiye göre değişebiliyor. Ama bence manuel daha iyi. Ama manuel almanın da yani oluşturduğu aslında Biliyorsun. traksiyon var. Yani Evet. bir daha fazla bir travmatize ediyormuş gibi geliyor bana. Ben öyle düşünmüyorum sevgili hocam. Hani şunu diyebilirsiniz, bir takım yeni mikromotorlar var. Evet. Bunlar tam dönmüyorlar. Biz 360 derece, 270 derece dönen çok küçük travmalar, küçük darbelerle yapan mikromotorlar var. Onlarla yaparsanız katılıyorum size. Ama elle yaptığınızda birincisi ince trapan kullanabilirsiniz. 0.7 ile yapabilirsin, 0.6 ile yapabilirsin. Artı göz ve parmak o kas hafızası korelasyonu daha iyi sağlarsınız. Belli sayısını az yaparsınız ama çıkartırken asla ve asla zarar vermezsiniz. Ben size çok basit bir örnek vereyim. Tabii ki. Mikromotorla çıkarttığınızda reflere bakın altında yağ dokusu yoktur. Evet. Ama manuel çıkarttığında bakın altta yağ dokusu vardır. Ki yağ dokusu çok önemli. Çok önemlidir. O Tabii. çok kıymetlidir. En önemli şey tabii. Yani şöyle yapılabilir aslında. Ben bunu bazı hastalarımda uyguluyorum. Toplarken şu alt kısımları, yağ dokusunun fazla olduğu kısımları manuel çıkartıp biraz daha üst kısımda yağ dokusunun az olduğu kısımları mikromotorla çıkartma da yapılabilir. Ben bazen bunu karıştırıyorum. Hastaya özeldir, hastanın cildine özeldir. Ama ben manuel yapmayı daha çok tercih ediyorum. Sayı az oluyor ama hasta için biraz daha pahalı oluyor. Çünkü biraz daha zahmetli oluyor. Ve manuel yapılan hekimlerde sökümde kesinlikle ben kayıp olmadığını düşünüyorum sevgili hocam. Ama mikromotorla yapıldığında özellikle o mikromotorun ısınmasına bağlı kayıp olabiliyor. Ya da çok deneyimli bir yer olacak. Örneğin 100 tane ref çıkartıp onu bekletecek, yavaş yavaş onları sökecek, motor soğuyacak, tekrar çıkartacak. Ya bunlar tamam teknik özellikler sevgili hocam. Deneyim ve tecrübe. Yani hata yaptıkça doğruyu buluyoruz. Ben öyle düşünüyorum sevgili hocam. Hocam o kadar güzel bilgilerden bahsediyorsun ki bunlar çok teknik detaylar, Evet. teknik ayrıntılar. Hakikaten çok önemli. Bu işin aslında hani ucuz peşinde koşan bir hasta grubu var. Yurt dışından gelenler için de bu geçerli. Bir de kalite arayanlar var. İşte kalite arayanlar için tecrübenin kıyaslamalı bir şekilde neyi ne için yaptığını bilen bir hekimle çalışmanın önemini burada çok güzel vurguladınız. Verdiğiniz güzel bilgi için çok teşekkür Çok ederiz hocam. teşekkürler hocam. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Fatih. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.